Diğer bir soru, tenkit hastalığı zaman zaman benliğimizi sarıyor. Sarıyor tabiri çok hafif, çok yumuşak bir şey. Size karşı konuşursam ben sarıyor olabilir deyip yumuşatmalıyım. Ama şahıs kendi adına konuşuyorsa şöyle demesi uygun. Tenkit hastalığı zaman zaman benliğimizi, mahiyetimizi demek uygun, kirletiyor. Benlik kirlenmesi, hava kirleniyor, su kirleniyor, atmosfer kirleniyor, ses kirliliği var, görüntü kirliliği var, gürültü kirliliği var, bir de duygu, düşünce, benlik kirliliği var. O da tenkit hastalığı. Tenkit kritik demektir. Bazı düşünceler, bazı anlayışlar kritik edilebilir. Bakın, tenkit edilebilir. Ama bu insanları tenkit demek değildir. Düşünce yanlışsa yanlış. Mesela küfür bir yanlış düşüncedir, tenkit edilebilir. İlle de küfrü, yanlış düşünceyi tenkit ederken arkasında bir şahsı düşünüp o şahısta onu tenkit etmek gerekmez. Mesela dalalet, sapıklık tenkit edilecek bir düşüncedir. O duyguda, düşüncede inhiraf demektir. İlle de dalaleti tenkit ederken arkasında bir tanesini düşünerek tenkit etmek gerekmez. Bu mevzuda böyle olduğu gibi kendi aramızda bir kısım yanlış, çarpık düşünceleri tenkit ederken, kritiğe tabi tutarken ille de şahıslardan bahsetmemiz gerekmez. Düşünce yanlış, yanlıştır. Mesela rehberliğin şu türlüsü yanlış, bu türlüsü doğru. Bunu meşveretlerde ortaya atarız, üzerinde dururuz, ariz ve amik tahlilini bunun, tetkikini yaparız, bir karara varırız. Burada bazılarımızın düşüncesi de olmayabilir. Bazen çoğunlukla karar alınır. Bazen heyetin umumunun kararıyla karar alınır. Bazen orada idareci ağırlığını kor, bir şeyler yapar, karar alınır. Fakat sonra artık tenkit yapılmaz. Ne şahıs tenkit edilir, ne de düşünce tenkit edilir. O mevzuda yapılacak yapıldı, bitti, o kapı kapandı artık. Daha sonra o düşüncenizde siz isabet görüyorsanız bir kere de onu müzakereye, ruznameye kor, arz edersiniz. Şimdi tenkit gerçekten soruda olduğu gibi bir hastalıktır. Kalbi, ruhu kirleten bir hastalıktır. Bazı kimselerde hastalıktır bu adeta yani. Hususiyle de biraz aklıyla, fikriyle, kendi istatlarıyla başarılı olan insanlar, başarıları ölçüsünde ruh kıvamına erememişlerse herkesi tenkit ederler. Onların nazarında sıhhati ruha, sıhhati fikre, sıhhati kalbe sahip bir tek insan yoktur. Onlar en iyi video kullanandır, en iyi kamera kullananlardır. Yani mesela kendileri diyelim ilahiyattan gelmiş ama o işi biliyor. İşletme biraz çalışırsa, motivasyonu çok hızlıysa en iyi işletmecidirler. Biraz alır böyle avamca defterler tutarsa en iyi ekonomist olurlar onlar. Çok iyi anlarlar onu, o meseleyi. Birkaç tane ilmihal okursa onlardan daha iyi dini bilen yoktur yani. İlahiyatçılara lüzum yok. Kim oluyor ki? Cahil onlar. Aslında bunlar bence bu türlü ruhlar, bu ölçüde tenkit yapan, aleme bu ölçüde bakanlar hiç tereddüt etmeden sesim gürül gürül çıkıyor. Psikiyatriyle iştigal edenler vardır. Esas bunların yeri psikiyatride bir tahlildir. Freudçe bir psikanalize tabi tutulsa beyinlerinin, kuddelerinin içindeki paranoyaları çıkarmak çok da zor olmasa gerek. Zannediyorum. Bunlar birer hastadır aslında. Herkesi tenkit eden. Çünkü bunlar Allah göstermesin, Üstad diyor ki 1000 sene yaşasalar kendilerini memnun edecek bir idareye ulaşamazlar. Katiyen yani. Hayatında bir kere ayranım ekşi demeyen bu insanlar hep başkalarının sütüne ekşi demekle ömürlerini geçirirler. Ve ömürleri hep başkalarını ekşi görmekle geçer. Ömürlerini hep gıybet, suizan etrafında örgülerler. Cennet yüzü görmeleri mümkün değil bunların. Bunca insanı gıybet eden, suizanda bulunanın cennete girmesi ilahi adalet açısından mümkün değildir. Ayrı bir mesele de toplum içinde de öldüren zehir gibidir bunlar.
Herkesi tenkit eden bu hasta insanlar. Şimdi ben de bunu söylerken size bir yönüyle bir kısım kozlar vererek bazı kimseler hakkında suizan kapısını aralamış oluyorum. Şimdi belki bazıları ruhi terbiye görmemiş. Hakikaten herkesi de tenkit ediyorlar. Size böyle bir koz verdim, ben de yanlış yaptım yine burada. Yanlış bir şey söyledim. Evet, bir suizan kapısını araladım. Böyle bir gazaba uğrayacak arkadaşlar beni mazur görsünler, siz de affedin beni.